uzatmadan yapılışına geçelim arkadaşlar. Öncelikle şöyle jüt halatımızı alıyoruz. Benimki yaklaşık 3 milim. Şöyle göstereyim, incecik. Bu büyük rulo halini aşağıya bırakıyoruz. Rahatlıkla hareket ettirebileceğimiz bir yere. Daha sonrasında ise makinemize iplerini normal takıyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir şey değiştirmemiz gerekmiyor. Düz dikiş konumunda ilk başlangıcı yapıyoruz. İpimizin şu ucunu gördüğünüz gibi şurayı bu şekilde yuvarlıyoruz. Bu arada benim hasır ipine uygun olan ipim az. Hardal sarısı kullandım çünkü benimki sarı. Şurada tekrar göstermek istiyorum sizlere. Bakın burada çok sırıtmıyor. Çok yakından gördüğünüzde belli oluyor. Ama üstünü beyaz kullanıp üstteki rengi birazcık sırıtıyor. Sizler ipinize uygun, yani halatınıza uygun renk seçerseniz sıkıntı yaşamayacaksınızdır. Halat renkleri de mevcut. Burada bir püf nokta var. Bunu yaparken lütfen bu ipin girişini bu tarafa doğru bırakın. Eğer tersini yaparsanız, ben ilk yuvarlak yaptığımı o şekilde yapmıştım. Tersine döndüğü için de maalesef bu tarafa büyüdüğü için onu yapamadım, devam ettiremedim. Şimdi tekrar düzelttim. Burada yapmanız gereken şey, iğnenizin baskı altını koyuyorsunuz, baskı ayağını indiriyorsunuz, iğnenizi doluyorsunuz, düz bir dikiş dikiyorsunuz. Başlangıç olduğunu unuttum. Şurayı şöyle geri ortaya kadar geliyorum. İğnem içeride, baskı ayağını kaldırıyorum. Bu tarafa doğru dikiyorum. Geriye doğru ortaya kadar geliyorum. Baskı ayağımı kaldırıp buraya geliyorum. Evet, şimdi görmüş olduğunuz gibi şurayı manuel olarak dikeyim. Bir adımdaki dikeyim. İğnemi içeriye alarak burayı ayarladım. İğnemi tekrar düzelttim. İğnemi şimdi dışarıya kaldırmam gerekiyor, yukarıya. Burada en geniş zikzak ayarını ayarlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi iki elimle de kumanda ediyorum. Bunu hafif çevirerek itiyorum. Burayı da baskı ayağının altına doğru itiyorum. Bu sayede dönüşlerimi rahat yapmaya çalışıyorum.